Yolcu uçakları genellikle yaklaşık 10.000 metre yükseklikte uçar. Dağcıların 3 ile 5.000 metre gibi yüksekliklerde bile oksijen maskesi kullanmak zorunda kaldıklarını görmüş olabilirsiniz. 10.000 metre yükseklikte ise normal şartlarda nefes almak mümkün değildir. Peki biz uçakta saatlerce oturup, uyuyup, hatta kahve içebilirken bu nasıl mümkün oluyor? Ve daha ilginci, neden uçakta neredeyse herkesin uykusu gelir? Birçok insan uçakta garip bir yorgunluk hisseder. Baş biraz ağırlaşır, gözler kapanır. Uykusuz olmasanız bile uyumak istersiniz. Çoğu kişi bunu sadece yol yorgunluğu sanır ama aslında bunun çok net bir fiziksel sebebi var. İlk akla gelen cevap şu olur: uçakta oksijen azdır. Ama işin ilginç yanı, uçak kabinindeki oksijen oranı deniz seviyesine çok yakındır. Hatta çok az miktarda yüksek bile olabilir. Yani mesele oksijenin az olması değil. Sorun oksijen miktarında değil, basınçta. Uçaklar 10 ile 12 bin metrede uçar ama kabin içi yaklaşık 2000 ile 2500 metre yükseklik varmış gibi ayarlanır. Bu da şu anlama gelir: oksijen oranı benzer olsa bile akciğerlerimize giren oksijen miktarı biraz azalır. Vücut bunu bir tehlike olarak algılamaz ama küçük bir sinyal verir. Beyin enerji tasarrufuna geçer, kalp atışı hafif yavaşlar ve sonuç uyku hali. Bu yüzden uçakta uykunuz gelir. Bu yüzden bazı insanlar hafif baş ağrısı hisseder. Ve bu yüzden uzun uçuşlardan sonra biraz sersem hissederiz. Peki bu nasıl sağlanıyor? Uçaklar uçuş boyunca ihtiyaç duyduğu havayı dış ortamdan alır. Yanında oksijen taşımaz. Jet motorları çalışabilmek için zaten dışarıdaki havayı yüksek basınçta içeri çeker. Bu hava motorun ön kısmındaki fan ve kompresör katmanlarından geçerken giderek daha fazla sıkıştırılır. Sıkıştırılan bu havanın büyük kısmı yakıtla karıştırılarak yanma için kullanılır. Ancak bu basınçlı havanın küçük bir bölümü ayrılarak uçağın hava sistemine yönlendirilir. Bu hava motor çıkışında oldukça sıcak ve kuru olduğu için doğrudan kabine verilmez. Önce soğutulur, filtrelenir ve basıncı kontrol altına alınır. Daha sonra bu şartlandırılmış hava kabin içine kontrollü şekilde verilerek uçak içindeki basınç dengede tutulur. Bu sayede uçağın dışı 10.000 metre yükseklikteyken bile kabin içinde insan vücudunun rahatça nefes alabileceği bir ortam oluşur. Ama dikkat! Kabin bilinçli olarak deniz seviyesi basıncına çıkarılmaz. Peki neden tam deniz seviyesi değil? Çünkü bu uçağın gövdesine çok büyük bir yük bindirir. Metal yorgunluğu artar, yakıt tüketimi yükselir ve güvenlik riski oluşur. Yani uçaklar insan vücudunun tolere edebileceği en ideal dengeyi seçer. Bu arada oksijen maskeleri bir tüpe bağlı değildir. Maske düştüğünde kimyasal bir reaksiyon başlar ve oksijen üretilir. Ama bu oksijen sürekli değil, sadece güvenli irtifaya inene kadar yeter. Yani uçakta aldığımız nefes aslında tamamen normal değil. Ama tam da bu sayede 10.000 metrede bile hayatta kalabiliyoruz.